Modern kozmolojinin en keskin ve en rahatsız edici sorularından birisi şudur: neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Bu sorunun fizik dilindeki karşılığı daha somut. Madde ile antimadde neden eşit değil? Çünkü fizik bize şunu söyler: evrenin ilk anlarında enerji o kadar yüksekti ki madde ve antimadde çiftler halinde kolayca üretilmeliydi. Ve madde antimadde ile karşılaştığında ikisi de yok olmalıydı. Eğer o erken tabloda kusursuz bir denge olsaydı, geriye yıldızlar değil, yalnızca ışık kalırdı. Ne atomlar, ne kimya, ne gezegenler, ne de yaşam. Ama biz buradayız. Bu evrenin bir yerinde muhasebe defterinin şaştığı anlamına geliyor. Çok küçük bir sapma, antimaddeden biraz daha fazla madde. Bu fazlalık bugün gördüğümüz her şeyin ham maddesi. Sorun şu ki standart model dediğimiz mevcut temel parçacık teorimiz bu fazlalığı kendi başına üretmekte zorlanıyor. Bu yüzden fizikçiler yıllardır büyük patlamadan hemen sonra olmuş olabilecek daha egzotik senaryolara bakıyor. Çok erken faz geçişleri, simetri kırılmaları, denge dışı süreçler, yeni parçacıklar. Ve 2025'te Physical Review'da yayımlanan Tying Notes in Particle Physics adlı çalışma bu arayışa çok ilginç bir ada ekledi: kozmik düğümler. Uzay kendini düğümlere bağladı. Sonra bu düğümler çözüldü ve maddeyi meydana getirdi. Erken evrendeki alanlar belirli koşullarda sicim benzeri topolojik kusurlar oluşturabilir. Bu kusurlar birbirine bağlanıp uzun süre yaşayan düğüm benzeri yapılara dönüşebilir. Topolojik kusur deyince gözünüzde bir an için buz tutmuş bir göl canlandırın ve her yer aynı anda mükemmel şekilde kristalleşmez. Erken evrende bazı simetriler kırılırken benzer bir iz bırakabilir. Uzayın her noktası aynı düzeni tutturamaz. Arada çizgi gibi enerji yoğun bölgeler oluşur. Kozmolojide bu tür yapılara genel olarak kozmik sicimler denir. Tek bir sicim halkası düşünün. Bu halka çoğu zaman kararsızdır. Gerilim yüzünden büzülür, küçülür ve kaybolur. Yani tek halka evrende uzun süre tutunamayabilir. Ama yeni öneri diyor ki, eğer iki farklı sicim türü oluşursa ve bu iki sicim birbirine bağlanırsa ortaya bambaşka bir fizik çıkar. Çünkü artık ortada yalnızca bir halka yoktur. Ortada bir bağlantı, yani topolojik bir kilit vardır. Bu kilidi sağlayan mekanizma işi sadece geometri olmaktan çıkarıp fiziksel hale getiriyor. Modelde iki farklı simetri var. Biri daha yerel, diğeri daha küresel yapıda düşünülebilir. Bu simetriler erken evrende kırıldığında iki farklı sicim türü doğuyor. Sonra bu iki sicim birbirine bağlandığında alanlar arasında belirli bir etkileşim, bağlı yapının çevresinde elektrik yükü benzeri bir etki doğuruyor. Bu etki bağlı yapıların büzülüp yok olmasını engelleyen bir kararlılık desteği gibi davranmaktadır. Bunu gündelik hayattan bir düğüm gibi düşünmeyin. Ayakkabı bağcığı düğümü gibi değil. Burada düğümü çözmek ipin ucunu çekmekle olmaz. Çünkü kilit ipin sürtünmesinde değil, sistemin topolojik düzeninde. Bir nevi yapısal imza var. Bağlılık bilgisi sistemde saklı. Bu yüzden bu düğümler evren ölçüsünde anlamlı olabilecek kadar uzun süre dayanabiliyor. Tam anlamıyla sonsuz değil ama kozmik zaman ölçekleri açısından gecikmiş bir bomba gibi. Peki bu düğümler ne işe yarıyor? Modelin en iddialı kısmı evrenin kısa bir süre için düğüm baskın dönem yaşamış olabileceğini söylemesi. Bu şu demek: evren genişlerken farklı şeylerin enerji yoğunluğu farklı hızlarla seyrelir. Işınım fotonlar çok hızlı seyredir. Madde ise daha yavaş seyredir. Bu düğüm benzeri yapılar da davranış olarak ışınıma değil, maddeye daha çok benziyor. Yani evren büyüdükçe enerji payları ışınımdan daha yavaş azalıyor. Sonuç olarak başlangıçta az bile olsalar, zamanla evrenin enerji bütçesinde öne geçip bir süreliğine baskın hale gelebilirler. Bu standart kozmoloji açısından çok büyük bir şey. Çünkü evrenin hangi dönemde nasıl genişlediği, hangi parçacıkların ne zaman üretildiğini, hangi süreçlerin etkin kaldığını ve hangi kozmos imzalarının bugün bize kadar taşındığını belirler. Yani düğüm baskın bir dönem sadece ilginç bir ara sahne değil, evrenin gidişatını şekillendiren bir sapmadır. Ama düğümler sonsuza kadar kalamaz. Kalsalar da bugünkü evrene gelemezdik. Bu yüzden teorinin kalbi düğümlerin nasıl çözüldüğü kısmında atıyor. Burada devreye kuantum mekaniğinin en tuhaf kapısı giriyor: kuantum tünelleme. Günlük dünyada iki bağlı halka birbirinin içinden geçmeden ayrılmaz. Ama kuantum dünyasında klasik olarak yasak görünen geçişlerin küçük bir olasılığı vardır. Sicimler normalde mümkün olmayan bir şekilde birbirinin içinden geçer gibi davranabilir. Bağ çözülür.
Düğüm bir anda çözülmüş olur. Bu çözülme sessiz bir çözülme değildir. Depolanmış enerji bir anda serbest kalır. Ve model diyor ki işte tam bu çöküş anı madde antimadde asimetrisini üretmek için gerekli olan denge dışı koşulu doğal olarak meydana getirir. Çünkü ortada bir ani enerji boşalımı vardır. Evren kısa süreliğine bir tür yeniden ısınma yaşar. Bu anda teorinin içinde zaten bulunması gereken bazı parçacıklar, özellikle ağır sağ elli nötrinolar üretilebilir. Sağ elli nötrino ifadesi kulağa aşırı teknik geliyor. Ama ana fikri şu: bugün bildiğimiz nötrinolar çok hafif. Bu hafifliği açıklamak için fizikçiler uzun zamandır daha ağır bir akraba olabileceğini düşünmektedir. Bu ağır nötrinolar ayrıca evrende madde fazlası üretmenin en popüler mekanizmalarından biri olan leptogenez içinde doğal bir rol oynar. Eğer ağır nötrinolar denge dışında üretilip bozulursa, bozunumları madde ile antimaddeye eşit davranmayabilir. Çok küçük bir farkla madde lehine kayabilir. Sonra evrenin bilinen bazı erken süreçleri bu farkın bir kısmını madde fazlasına dönüştürebilir. Bu nedenle kozmik düğüm önerisi aslında şunu söylüyor: düğümler doğrudan maddeyi yapan makineler değil ama ağır nötrinolar üreterek madde fazlasına giden zincirin en üst halkası olmaktadır. Düğümler büyük baba büyük anne, nötrinolar anne baba gibi betimlemeler bu yüzden yapılabilir. Maddeye giden soy ağacında düğümler yukarıda bir yerde duruyor. Elbette burada çok kritik bir zamanlama şartı var. Düğümler çok erken çökerse gereken etkiyi meydana getiremez. Çok geç çökerse evrenin sonraki hassas dönemlerini, özellikle ilk elementlerin oluştuğu dönemleri bozabilir. Düğümlerin ömrü tam doğru aralıkta olmalı. Doğa gerçekten bu hassas aralığı seçmiş olabilir mi? Yoksa bu bir gerçekten tasarımsal hassas ayar mı? Bu yüzden bilim dünyasında eleştiriler var. Bazı eleştirmenler modelin çok fazla şeyin aynı anda tam doğru yerde olması gerektiğini söylüyor. İki simetrinin benzer ölçeklerde kırılması, düğümlerin yeterince sık oluşması, çöküşün doğru zamanda gerçekleşmesi. Evren matematiksel olarak tutarlı olabilir ama doğa gerçekten bu yolu seçer mi? Ve işte burada teori güzel bir hikayeden daha fazlasına dönüşüyor. Çünkü bir öngörü yapıyor. Yanlışlanabilir bir öngörü. Kozmik düğüm senaryosu evrenin genişleme tarihini kısa süreliğine değiştirdiği için bunun izini evrenin en sessiz arşivinde bırakmalı. Kütle çekim dalgalarında. Kütle çekim dalgalarını uzayın titreşimi gibi düşünebilirsiniz. Ama önemli olan şu: erken evrende kozmik sicimler gibi yapılar varsa bunlar sürekli bir kozmik uğultu üretebilir. Tek bir patlama değil, geniş bir frekans aralığında yayılmış stokastik bir arka plan. Eğer evren bir süre düğüm baskın dönem yaşadıysa bu arka planın şekli değişmek zorunda. Adeta bir şarkının temposu bir anda değişmiş gibi. Hayfın bir yerinde karakteristik bir kırılma, bir kayma, bir iz meydana gelir. İşte LISA ve DESIGO gibi geleceğin uzay tabanlı kütle çekim dalgası gözlem evleri burada devreye giriyor. Çünkü yer tabanlı dedektörler belirli bir frekans bandına kör. Uzay tabanlı sistemler ise daha düşük frekanslara, yani erken evrenin izlerinin saklanabileceği bölgelere bakabiliyor. Eğer ileride bu arka plan ölçülür ve spektrumda modelin beklediği türden düğüm dönemi izi bulunursa bu senaryo büyük bir sıçrama meydana getirir. Ama tersi de mümkün. Eğer bu bantlarda beklenen bir imza yoksa modelin parametreleri ciddi biçimde köşeye sıkışır. Hatta elenir. Ve bu bilim için güzel bir şeydir. Çünkü kozmosta düğümler vardı gibi bir fikir ölçümle terbiye edilebiliyorsa ciddidir. Bu fikirlerin kökleri 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Lord Kelvin bir zamanlar atomları eter girdaplarının düğümleri olarak düşünmüştü. Eter yanlış çıktı. Model çöktü. Ama Kelvin'in tetiklediği şey düğümleri sınıflandırma ve topolojiyi ciddiye alma, fizikte yaşamaya devam etti. Şimdi bir asırdan sonra düğüm fikri geri dönüyor. Ama atomların içinde değil. Evrenin erken dönemlerindeki alanların davranışında. Bazen bilimde yanlış fikirler bile doğru tohumlar taşır. Ve şimdi soru yeniden masada. Belki de evren madde antimadde savaşını bir parçacık hilesiyle değil, bir topoloji sapmasıyla kazandı. Belki doğa bir anlığına kendini düğümledi. Sonra kuantum dünyasının izin verdiği bir kapıyla o düğümü çözdü. Ve o çözülme bugün var olan her şeye giden yolu açtı. Ama bu daha rahatsız edici bir soruyu doğuruyor. Eğer topoloji bir kez evrenin tarihini bu kadar etkileyebildiyse, erken evren başka hangi kısa ömürlü topolojik fazlardan geçti? Ve biz onları hangi kozmik uğultuda bulacağız?